Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda beynin gelişmesiyle ilgili bir takım noktalara değinmeye çalışmıştım. Bunlardan birincisi, beyin düşüncenin yaratıcısı değil, tam tersine düşüncenin oluşmasının bir aracı. Yani beyin olmadan önce düşünsel faaliyet dediğimiz, yani psikik faaliyetin değişik biçimleri beyinler ortaya çıkmadan önce canlılarda uç vermişti. Bilişsel faaliyetler beyinler ortaya çıkmadan önce de canlılarda kendini ortaya koymuştu. Süngerlerden başlayarak sölenterler, anemonlar, deniz anaları, hidralar, mercanlar gibi değişik örnekler vererek bunun aşama aşama nasıl geliştiğini kısaca hatırlatmıştım. Bilişsel faaliyetlerin beyinden önce ortaya çıkmış olmalarının somut bazı örnekleri de var. Zaman zaman günlük yaşamda duyarız. Zevkler ve renkler tartışılmaz diye bir söz vardır. Aslında bu söz de tabii doğru değil. Çünkü zevkler ve renkler tartışılır. Bilişsel olguların beyinden önce ortaya çıktığına ilişkin ilginç örneklerden birisi örneğin tat duyusudur. Genellikle tat duyusu yani belli besinlerin tatlarını hoş bulmak ya da hoş bulmamak, bazılarından tiksinmek ya da bazılarına bayılmak türünden tepkilerin kişinin kendi tercihine ve isteğine bağlı şeyler olduğu genel olarak düşünülür. Oysa ki evrimsel süreç açısından baktığımızda bu tip davranışlar hemen hemen istisnası olmayan bir biçimde belli dar kalıplar içerisinde bizim bir seçme hakkımız vardır. Örneğin insanların hepsi şeker ve şekerin tadını çekici bulur. Neden? Çünkü evrimsel süreçte şeker bizim organizmamızın enerjisi bakımından vazgeçilmez bir özelliktir. Dolayısıyla da şekerli bütün yiyecekler bize çekici ve hoş gelir. Hatta onların hoş gelmeleri aslında diyelim kırmızı rengin bu kadar çekici ve insanlar tarafından beğenilmesinin bir nedeni de budur. Neden? Çünkü meyvelerin çoğu olgunluk tam tadına ulaştığı zaman kırmızı renge ulaşır ve dolayısıyla da kırmızıyla hoş tadı olma özelliğini zihnimizde birleştirmişizdir. Oysa ki tat duygusunun gelişmesi sonradan yaşamdaki deneyimlerle oluşan bir şey değil. Daha doğuştan hepimizde bulunan bir özellik. Şimdi bu hatta çok ağır beyin hasarlı bazı çocuklar doğar. Bu çocukların yaşama olanakları hemen hemen hiç yoktur. En fazla 15 gün, 1 ay falan yaşarlar. Bu çocuklarla ilgili yapılan bazı deneylerde bile şu görülmüştür. Yani tatlı bir şeyler dudaklarına değdirildiğinde bu bebekler ağızlarını yalamaya ve arayışa girmişlerdir. Oysa ki acı ve ekşi bir takım şeyler bu çocuklara, bu bebeklere tattırıldığında yüzlerini buruşturmuş ve bunları tükürmeye çalışmışlardır. Yani bu bile bize tat dediğimiz durumun hiç de öyle bir tercih, beğeni konusu olmadığını bizim organizmamız tarafından evrimsel süreçte belirlendiği anlamına gelir. Nitekim ağzımıza ham bir meyve aldığımızda tadı bize çok buruk ve iğrenç gelir, acı gelir, ekşi gelir. Bunları genellikle hemen ağzımızdan atmaya, tükürmeye çalışırız. Bu bile bize evrimsel süreçte tat olgusunun nasıl oluştuğunu ortaya koyuyor. Geçen videoda ortaya koyduğum ikinci bir özellik de beyin yapılarının, yani en basit canlılardan başlayarak, yassı solucanlardan başlayarak ortaya çıkmaya başlayan kafa oluşumu ve ona bağlı olarak beynin en basit örneklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte bile belli bir yapıların
hemen hemen aynı olduğunu, bu ortak gelişme planının ayrıntılarına ilişkin her geçen gün bilim insanlarının çok daha fazla kanıt ve bulguya ulaştıklarından söz etmiştim. Şimdi bu videoda konuyu beyin plastisitesi açısından ele alacağım. Çünkü beyin plastisitesi kavramı son derece önemli ve bizim beynimizin gelişmesi ve beynin yönettiği faaliyetler açısından doğal olarak tabii konuşmanın yönetilmesi bakımından da son derece önemli. Bildiğiniz gibi insan yavruları bütün primatlarda olduğu gibi beyinsel gelişimlerini tamamlamadan doğuyorlar. Yani esas olarak çocuğun beyni doğumdan sonra gelişmeye devam ediyor. Zaten tam olarak gelişmiş olsa kadının doğum yapması mümkün olmaz. Çünkü kadının doğum kanalı oldukça dar olduğu için ayağa kalkmış olması nedeniyle kadının doğum kanalı son derece dar olduğu için bebek beyni tam gelişmiş halde olduğu zaman kadın doğum yapamaz. Dolayısıyla çocuklar genellikle bebekler doğduklarında kafa tasları bıngıldak dediğimiz böyle kemikleşmemiş bir takım yumuşak bir dokudan oluşur. Zamanla o kafa sertleşir ve beyin orada gelişmesini hızlı biçimde devam eder. Şimdi bebekler doğdukları zaman beyinlerindeki sinir hücreleri sayısı hemen hemen aynıdır. Yani yetişkinlerle aynıdır. Yaklaşık işte insan beyninde 100 milyar nöron olduğu söyleniyor. Fakat bizim sonraki davranışları bakımından insanın nöronlardan öte bu nöronların birbirleriyle kurdukları bağlar son derece önemli. Çünkü bu bağlar nasıl kurulursa bu bağların kurulma biçimi bize o bireyin gelecekteki beyinsel faaliyetlerin nasıl olacağının ayrıntılarını verir. Bebek doğduktan sonra dakika dakika, saat saat, gün gün sürekli olarak bu dışarıdan alınan uyaranlara bağlı olarak sürekli bir sinaptik oluşum görüyoruz. Sinapslar bildiğiniz gibi nöronların dendrit denilen kısa uzantılarının birbirleriyle temas noktalarını oluşturan aralıklar. Bu aralıklar sayesinde nöronlar birbirleriyle haberleşiyorlar ve haberleştikleri kadarıyla birbirleriyle belli bağlantılar kuruyorlar. Daha önceki videolarımdan birisinde bu nöral ağların oluşmasındaki mekanizmayı açıklayan, ilk olarak formüle eden kişinin Donald Hebb olduğunu ve beyindeki öğrenme ve sinaptik oluşumların esas olarak Hebb'ci bağlantılar biçiminde geliştiğinden söz etmiştim. Şimdi Hebb'ci bağlantılar bireyin yaşantısı açısından yaşamsal bir öneme sahip. Eğer dış ortamdan alınan uyaranlarla bu farklı bağlantılar gelişmezse belli gelişme dönemleri geçildikten sonra o noktalarda yeni bağlantılar kurulamıyor. Bunun somut örneği olarak örneğin yürümenin ve konuşmanın ancak bebek 2-3 en fazla işte 3-3,5 yaşına kadar bebek bu faaliyetlerle ilgili belli bir ortamda bulunmaz ve bunlara yönelik çabalar içerisinde bulunmazsa bir daha bu yürüme ve konuşma faaliyetlerinin başarılamayacağından söz etmiştim. Hatta bununla ilgili Hindistan'da ve Fransa'da bulunan kurt çocuk denilen hayvanların büyüttüğü çocuklarla ilgili vakalardan söz etmiştim. Bu vakalarda çocuklar bazısı 6-7, bazısı 9-10 yaşına gelene kadar hayvanların yanında büyüdükleri için bu çocuklar ne iki ayak üzerine kalkıp yürüyebiliyorlardı ne de konuşmayı öğrenebiliyorlardı. Yani insan sesi duymadıkları için
artık konuşma yeteneğini kazanamıyorlardı. Tıpkı bunun gibi yürüme de öyle. Yani bizim insanın ayrılmaz özellikleri sandığımız bazı özelliklerin beyindeki plastisiteye bağlı olarak geliştiğini somut örneklerinden birisi. Şimdi bu konuda insanlar üzerine farklı deneyler yapılamıyor ama örneğin değişik hayvanlar üzerine yapılan bazı deneylerden söz etmiştim hatırlayacağınız gibi. Örneğin kedi yavruları ile ilgili yapılan çok acımasız deneyler vardı. Bu deneylerde kedi yavruları, bir kedi yavrusu sadece dikey çizgilerin bulunduğu bir odada doğduktan sonra büyütülüyor. Daha sonra normal ortama çıkarıldığında bu kedi yavrusu yürüyemiyor. Çünkü sürekli olarak o sadece dikey çizgilere alışmış olduğu için hareketleri ona göre yapmak durumundaydı. Yatay ve karışık çizgiler olduğu zaman kedi dengesini sağlayamıyor ve yere düşüyor. Aynı deneyi paralel çizgilerle yapıldığında da aynı durum gündeme geliyordu. Hatta daha değişik deneyler de yapılıyordu. Örneğin diyelim kedinin arka ayakları bir küçük tekerlekli iki tekerleğin üzerine bağlanıyor ve kedi normal adım atamıyor. O tekerlek sayesinde yürümeye başlıyor. Fakat daha sonra kedinin arkasındaki bu tekerlek çıkarıldığında kedi ayağa kalkamıyor. Yerde debelenip duruyor. Çünkü hiç kullanılmadığı için ayaklar hep bize çok doğal ve normal bir şeymiş gibi gelen yürüme faaliyetini bile yapamıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bizim beynimiz, sadece bizim değil de bütün canlılarda öyle. Beyinler belli bir işlevler, belli bir görevler yapmak üzere biçimlenmiş bir biçimde doğmuyorlar. Beyin doğduktan sonra belli görevleri yapmak üzere çevreden gelen uyaranlarla birlikte yeniden biçimleniyor. Tabii burada bir parantez açmam gerekiyor. Bu işlem evrimde aşağı basamaklarda, basit canlılarda otomatik davranış kalıpları, sabit davranış desenleri dediğimiz davranışlar ağırlıklı bir etkide bulunduğu için bunlar açısından bu kadar önemli bir sorun oluşturmayabiliyor. Örneğin işte atıyorum bir kurbağayı düşünün ya da bir kertenkeleyi, yani bir sürüngeni, bir yılanı, bu tip hayvanların davranışları ağırlıklı olarak sabit davranış örüntüleri biçimindedir. Yani çevre uyaranlarına göre kendilerinin ne yapacakları beyin sapında, yani sürüngen beyin dediğimiz bölümde hazırlanmış bir takım sabit davranış kalıplarıyla yürütülüyor. Tabii evrimde yukarı basamaklara çıktıkça bu işlevleri yapan limbik beyin dediğimiz orta beyin, yani işte belli beyin bölümlerinden oluşan limbik beyin bu davranışları ve tepkileri yönlendiriyor ve dolayısıyla bu sınırlar içerisinde öğrenme gerçekleşebiliyor. Fakat omurgalılara ve giderek memelilere, oradan da primatlara doğru geldiğimizde öğrenmeye dayalı davranışların giderek öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Öğrenmeye dayalı davranışlar yelpazesi ne kadar genişlerse canlının dış dünyaya karşı hareket etme kabiliyeti de o kadar artıyor. Ama bunları yapabilmesi için bireyin doğduktan sonraki süreç içerisinde yaşadığı çevrede gerekli uyaranları alması gerekiyor. Şimdi bu konuda insanlar üzerine doğrudan deneyler yapılamıyor. Fakat örneğin bir takım talihsiz olaylar sonucunda ortaya çıkan sonuçlar var. Örneğin belli insanların, yetişkin insanların belli çocukları bir yerlere hapsettikleri, o 9 sene, 10 sene diyelim çocuğu bir odaya, bir tavan arasına bir yere hapsediyor. Hiçbir şekilde çıkmasına izin vermiyor. Sadece ona ölmeyeceği kadar yiyecek, içecek su veriyor.
Ve dolayısıyla bu çocuklar daha sonra bulunup bu durumdan kurtulduklarında birçok sıradan çocuklara ve insanlara normal gelen davranışların hemen hemen hiçbirisini bu çocuklar yapamıyorlar. Yapamıyorlar çünkü bu davranışları öğrenmeleri için gerekli zaman dilimini geçirmiş oldukları için bir daha bunları geliştiremiyorlar. Bunun değişik bir örneği olarak da hatırlayacağınız gibi daha önce Romanya'dan, Çavuşescu dönemindeki yetimhanelerde yetiştirilen çocuklardan örnek vermiştim. Bu çocuklar da bir ebeveyn ilgisi herhangi bir şey olmadığı için sadece en temel fiziksel ihtiyaçları karşılandığı için bu çocuklar da daha sonra çok zorlanmışlardı. Bu çocukların konuşmaları yeterli olmadığı gibi zihinsel becerileri ve melekeleri de son derece gelişmemişti ve öğrenme ve kendilerini geliştirme süreçleri çok sancılı ve zorlu geçmişti. Şimdi bu beyindeki plastisitenin önemi şuradan geliyor arkadaşlar. Yani özellikle hepçi öğrenmeyi açıklamaya çalıştığım videoda anlattığım gibi biz birlikte ateşlenen ve birlikte davranış gösteren nöronlar hemen birbirleriyle bir ilişki kuruyorlar ve bu ilişki birlikte ateşlenme sürdüğü sürece kalıcılaşmaya başlıyor. Ve kalıcılaştığı zaman bu yetenek giderek daha kolay ve daha basit bir biçimde gerçekleştirilebilir hale geliyor. Ve zaman içerisinde fakat bunun tersi bir süreç olduğunda herhangi bir şey öğrendiğimizde ya da herhangi bir şeye maruz kaldığımızda eğer bu öğrendiğimiz ya da maruz kaldığımız dış uyaranlar tekrarlanmazsa bir süre sonra bunları kolaylıkla unutabiliyoruz. Günlük yaşamımızda sayısız bunun örnekleri vardır. Örneğin şunu hepiniz bilirsiniz. Merdivenleri örneğin gözümüz kapalı koşar adım merdivenleri iner çıkarız. Neden? Çünkü genellikle merdivenler 25 santimetre yükseklikle birlikte yapılmıştır ve senelerdir bu yükseklikte merdivenleri inip çıkmaya alıştığımız için bizde bu otomatik bir hale gelmiştir ve merdivenlerden inip çıkarken ne kadar hızlı olursak olalım hiçbir yanılma olmaz. Kolaylıkla bu işi yaparız. Nasıl yaptığımızın çoğunlukla farkında bile varmayız. Sanki düz bir yolda yürüyormuşuz gibi bunu yapabiliriz. Oysa ki bu merdivenlerin örneğin 25 santim değil de 20 santim ya da 30 santim olsa daha ikinci adımda tökezleyeceğimiz ve merdivenlerden aşağı yuvarlanacağımız kesindir. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken şu. Beyin belli bir plastisite yeteneği ve hepçi öğrenme ilkeleri ışığında beynimiz gelişmeye ve bir takım davranışları otomatiğe bağlama konusunda son derece beceriklidir. Şimdi beynin bu özelliği aslında çok farklı alanlarda da kendini gösterebiliyor. Şöyle düşünün, gözleri görmeyen birisi ne düşünelim? Gözleri görmeyen birisi doğduktan belli bir süre sonra onun görme alanındaki genel olarak kabul edilen görme alanındaki nöronların birçoğu başka işlevleri yapmak üzere uzmanlaşıyorlar. Ne oluyor? Örneğin işitme alanları gelişiyor. İşitme ile ilgili çok daha duyarlı ve keskin bir görüş sahibi oluyorlar. Artı diyelim dokunma yetenekleri ve yön belirleme yetenekleri son derece gelişiyor. Yani örneğin yürürken, bir şeyleri ellerken, hatta girdikleri alandaki kokulara karşı çok daha duyarlı olup her şeyi anında bu diğer organları vasıtasıyla gerçekleştirilebilir hale geliyorlar. Beynin plastisite yeteneğine ilişkin bu özelliğin zaman içerisinde ne kadar
uç boyutlara varabildiğine ilişkin örneklerden daha önce söz ettiğimi hatırlıyorsunuzdur. Örneğin Londralı taksiciler örneğini vermiştim. Londralı taksicilerin Londra'nın haritasını, mahalleleri, semtleri ve yolları ezberleme konusunda büyük çaba harcadıklarını ve bu çaba harcama ile ilgili olarak yön bulma ve yer belirlemeye ilişkin beyindeki hipokampus bölgesinin bu taksi şoförlerinin hipokampuslarının olağanüstü genişlediğini ve büyüdüğünden söz etmiştim. Yani bu tıpkı şeye benziyor, işte sporcuların, vücut geliştirme sporcularının kaslarını geliştirmeleri gibi düşünün. Beyinde de böylesi bir özellik var ama beyindeki aslında daha etkili ve daha kapsamlı bir şey. Yani beyinde sadece bulunan alanın ya da nöronların etkinliğinin ya da gücünün artmasından çok farklı işleri yapabilecek bölgelerde bulunan nöron grupları bile yeni özelleşmiş alanlarla ilişkin olarak gelişebiliyorlar. Dolayısıyla insan konuşmasının ve insan dilinin özelliklerini ileride tartışacağımız zaman bu konu bizim için son derece önemli bir tutamak noktası olacak. Yani bizim seslerle anlamları birleştiren sinyalleri işlenme sürecinde bu hepçi bağlantılarla kurulan sinaptik bağlantılar ve bunların yol açtığı yeni nöral ağların ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Bu konuda dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da şu: beynin gelişmesi ve biçimlenmesini aslında biz hem filojenetik hem de ontojenik açıdan ele almalıyız. Yani filojenetik dediğim soyoluşsal, yani canlı türünün uzun evrimsel süreçte geliştirdiği özellikler bakımından ele almamız gerekiyor. Artı bir de tek tek bireylerin kendi yaşam döngüleri içerisinde edindikleri özellikler ve geliştirdikleri nöral ağlar açısından bu konuyu ele almamız gerekiyor. Bu da son derece önemli bir konu. Çünkü bu konuda soyoluşsal özellikler bakımından canlıdan canlıya son derece büyük farklılıklar olabiliyor. Yani örneğin şunu düşünün, inekleri düşünün. İnekler örneğin dünyanın manyetik alanını algılama ve buna göre bir takım şeyleri yön bulma ve hareket etmede gayet ustalar. Isıya ve ısı değişikliklerine karşı yılanların duyarlılıkları son derece gelişkindir. Bu çok küçük ısı değişikliklerine karşı bile davranışlarını ve tutumlarını değiştirebiliyorlar. Daha önce birkaç kez örnek verdiğim gibi yarasaların ekolokasyon dediğimiz sesin yaptığı yankıyla yön bulma yetenekleri de bu açıdan olağanüstüdür. Köpek balıklarının koklama yeteneğini, elektrikli balıkların elektrikle yön bulma ve elektrikle haberleşebilme yeteneklerini, yani o canlı türünün evrimsel süreçte, uzun evrimsel süreçte geliştirilmiş olduğu özellikler onun beyninde bir takım özelleşmiş alanların gelişmesine neden olmuş oluyor. Bunlar da tabii canlıdan canlıya, yani canlı türlerinden canlı türlerine birbirleri açısından son derece farklı çevreyle iletişim kurma ve çevreyi algılama yeteneklerini değiştirebiliyor. Dolayısıyla bizim çevremizle kurduğumuz ilişki yalnızca birey olarak bizlerin çevreyle kurdukları ilişkiyle belirlenmiyor. Bunun aslında soyoluşsal bir temeli var. Yani somut bir örnek olarak verelim. Örneğin arılar çiçekleri, farklı çiçeklerin renklerini, durumlarını, bizim gözümüzün algılayamadığı mor ötesi ışıkları fark edebildikleri için bizim algılayamayacağımız biçimde onların birbirlerinden farklarını algılayıp ona göre birbirlerine
mesafeyi bildirerek yönlerini bulabiliyorlar. Arıların yaptığı bu olağanüstü işi bizim yapma olanağımız yok. Çünkü neden? Onlar soyoluşsal, evrimsel süreçte bu özellikleri geliştirmişler. Ama bizim bu yönde bir gelişmişliğimiz ya da bir becerimiz yok. Aynı şey koku bakımından ya da işte yarasaların sesle yön bulma yetenekleri bakımından da göz önüne tutmamız gerekiyor. Demek ki bizim çevremizle kurduğumuz ilişki tek tek bizlerin dışımızda tümüyle nesnel, herkes için aynı olan bir durumda olamaz. Bir kere soyoluşsal olarak bizim türümüzün yani bir omurgalı ve memeli türü olarak primatlardan gelen bir canlı türü olarak bizim duyu organlarımızın belli sınırları var. Biz ancak belli dalga boylarındaki ışığı görebiliyoruz. Bunun dışındaki ışıkları ve dalga boyundaki ışıkları algılayamıyoruz. Yani ultraviyolere ışınlarını, işte arıların gördüklerini, bazı ışık boylarını biz göremiyoruz. Bizim gördüğümüz yalnızca gökkuşağında kendini ortaya koyan dalga boyları. Bizim sesle ilgili algılarımız da böyle. Biz ancak belli ses aralığındaki titreşim frekanstaki sesleri duyabiliyoruz. Bir filin 20-30 hatta 50 kilometre uzaktan duyduğu bir sesi bizim duyma olanağımız yok. Dolayısıyla bizim için bu sesler yani fillerin duyduğu sesler bizim için yok hükmünde. Yani tek tek bütün duyu organları açısından baktığımızda biz evrimsel olarak soyoluşsal özellikler bakımından türümüzün getirmiş olduğu sınırlar içerisinde ancak çevremizde ilişki ve iletişim kurabiliyoruz. Ama hikayenin hepsi sadece bu değil. Bunun dışında da bizim birey olarak yaşadığımız dönemde çevremizle kurduğumuz ilişkiler ve çevremizdeki kurduğumuz ilişkilere bağlı olarak beynimizde gelişen nöral ağlar ve sinaptik oluşumlarla birlikte kendimizi yeniden biçimlendiriyoruz. Şimdi bu bazen o kadar olağanüstü boyutlara gelebiliyor ki günlük yaşamımızda bunun sayısız örneklerini hepiniz biliyorsunuz. Yani örneğin şunu düşünün, bir piyanistin parmaklarıyla bir piyanonun farklı tuşlarına vurmasını ve bunun hızını ve doğru biçimde tuşlara aynı sırada notalara göre vurmasını düşünün. Yani piyano eğitimi olmayan bizim gibi sıradan insanların böylesi bir beceriyi yapması mümkün değil. Mümkün değil. Yani bunu çocukken de öğrenmesi gerekmiyor ama bunu yapabilmek için o sinaptik oluşumların ve nöral ağların gerçekleştirilmesi için son derece sistemli, düzenli ve ısrarlı pratiklerin yapılması gerekiyor. Ancak böylelikle beyin onu yapabilecek biçimde örgütlenmiş oluyor. Yani demek ki insan beyni aynı zamanda insan beyninin en büyük üstünlüklerinden birisinin daha önceki bir videoda vurgulamıştım. İnsanın neokorteksindeki bomboş gözüken potansiyelin olağanüstü geniş olmasıydı. Yani bu potansiyel öylesine büyük bir potansiyel ki sürekli olarak doğduktan sonra 20-25. yaşa kadar hızlı bir şekilde nöral ağlar ve sinaptik oluşumlar devam ediyor. Bunlar kullanılmadığı zaman budanmaya başlanıyor ve bu budanmalarla birlikte biçimini alıyor. Eğer bu nöral ağların ve sinaptik oluşumların oluşması sırasında ne kadar çok uyarana maruz kalırsak, ne kadar çok farklı faaliyette bulunursak, ne kadar çok çaba harcarsak kapasitemiz ve ilişkimiz o kadar artacaktır. Yani şunu düşünün, birçok insan diyelim tek bir dil, okulda 5 sene, 6 sene, 8 sene, 10 sene İngilizce, Fransızca öğrenmeye çalışıyorsun.
Türkiye'de bu konuda zaten sicilimiz çok kötü. Çoğu insan okuldaki öğrenimle doğru düzgün bir dili öğrenemiyor. Ama örneğin şunu düşünün, 20-30 dili konuşan insanlar var. Öğrenebiliyorlar. Yani bir dili öğrenmesi birkaç haftasını alıyor. Peki bu insanlarda bir olağanüstü bir şey mi var? Bizlerden ayrı bir beyin yapısına mı sahipler? Hayır. Yani sadece o konularda sürekli pratik yaptıkları için, o konudaki nöral ağları ve sinaptik oluşumlar gerekli bağlantıları anında kurmuş oldukları için onlara bu iş oldukça kolay geliyor. Yani böylesi uçurum denilebilecek özellikler gelişmiş sporcuların bazı özellikleri bakımından da kendini ortaya koyuyor. Biliyorsunuz örneğin pimpon oyuncularını düşünün ya da işte kriket oyuncularını düşünün. Onların yaptıkları bazı şeyleri bizim yapma olanağımız kesinlikle yok. Biz onları yapamayız. Peki onların bunu yapmamaları bir olağanüstü bir yetenek, doğuştan gelen bir şey mi? Kuşkusuz doğuştan gelen mizaci bazı yatkınlıklarından söz edilebilir. Fakat bunlar esas olarak pratikle ve yoğun çalışmalarla yapılabilecek özellikler. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Beynimizin bir takım davranışları ve tepkileri örgütlerken beynin yaptığı işlerin geçmişine baktığımızda bir uzun evrimsel süreçte soyuluşsal olarak yatkınlıklarımız ve bizim genetik potansiyelimizin ne olduğu önemli. İkincisi bireyin doğumdan sonra çevresiyle kurduğu ilişki içinde geliştirdiği potansiyeller ve özelliklerin toplamı olarak bu yetenekleri nasıl yaptığı önem taşıyor. Değişik alanlarda değişik özellikler bakımından dikkat çekmeye çalıştığım beynin bu plastisite özelliğine bağlı olarak kendini örgütleme ve geliştirme yeteneği ne kadar önemli olduğunu konuşmaya ilişkin ve insan dilinin ayırt edici özelliklerin ortaya çıkmasına ilişkin tartışmalar bakımından ne kadar önemli olduğunu sanırım anlamışsınızdır. Bu konularda insan dilinin gelişmesini yalnızca insan zihninin, düşüncenin, bilişsel faaliyetlerinin basit bir çıktısı olarak insan konuşmasının ve dilinin geliştiğini söyleyen görüşlerin ne kadar dayanıksız bir temellerinin olduğunu bu anlattıklarımdan insan dilinin kökeni ve evriminin anlaşılması ve kavranması bakımından en çok dikkat edeceğimiz noktalardan birisi bu. Yani insan dili boşlukta birdenbire insan zihninin, insan bilincinin bir dışa vurumu olarak belli bir özelliklerin sonucu olarak nasıl ve neden olduğunu bilmeyeceğimiz bir biçimde ortaya çıkmış bir özellikler, davranışlar bütünü değil. Tam tersine daha önceki videolarda döne döne anlatmaya çalıştığım gibi bu yeteneğin oluşmasını sağlayan uzun evrimsel süreci, yakın evrimsel süreci ve bireyin doğduktan sonraki birey oluş döneminde yaşadığı özellikleri ve bu süreçte geçmek zorunda olduğu aşamaları göz önünde tutmamız gerekiyor. Bunlara ne kadar dikkat edersek konuyu anlamamız o kadar daha kolay olacaktır. Bu konuyu en iyi kavramanın yolu beyinde öğrenme mekanizmasının nasıl gerçekleştiğini, sinaptik oluşumların hepçi bağlantılar kurma yönünde nasıl geliştiğini, hepçi bağlantılardan yola çıkarak beynin değişik faaliyetleri nasıl yönettiğine ilişkin bilgileri sağlıklı bir şekilde kavramış olmamız gerekiyor. Bu açıdan önümüzdeki videolarda konuya bu yönüyle devam etmek istiyorum. Bir videonun da sonuna gelmiş oluyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.